Evet arkadaşlar, switch'i bağladım, enerjisini verdim. Şurada göreceğiniz üzere data kablosu 3 numaralı porta bağlı. Diğer ucu da benim bilgisayarın Ethernet girişine bağlı tabi. Normal modem kurar gibi bağladım şimdi. Serial portla bağlanması gerekiyor aslında. Bunun arkasında serial port var. Serial kabloyu takıp PuTTY yardımıyla bağlantı sağlayabilirsiniz. Kurulumları yapabilirsiniz. Elimde olmadığı için data kablosunu tercih ettim ben. O da sorun olmayacak. Data kablosunu herhangi bir ucuna bağlayabilirsiniz switch'in. O da sorun değil. Ben 3 numarayı bağladım. Çünkü diğerlerini yapılandıracağım. O arada bağlantı kesilmesin diye. VLAN yapılandırmamız da şu şekilde olacak. 3 tane VLAN yapılandırmamız var bizim. 501 şu 4 port. 401 şu portlar. 301 de gördüğünüz kare içerisindeki portlar. Ve son 2 tane portumuzu da, bunlar da 25 ve 26. portları. Onu da trunk yapacağız. Buradaki mantık aslında şu. Başka bir lokasyonda bulunan switch'teki VLAN bilgilerini alacak. Trunk yardımıyla, yaptığımız o trunk moduyla o kabloda bütün VLAN'ları aktaracak buraya. Ve o VLAN'ın içerisinde, atıyorum 301 VLAN'ın içerisinde 192.168.1.1 bloklu bir IP varsa buraya taktığımız bütün cihazlar o bloktan IP alacak. 401'li blokta 2.1 varsa 2.1'den alacak buradaki cihazlar. 501'de aynı şekilde o bloktaki IP'leri almaya başlayacak. Şimdi nasıl yapacağımızı göstereyim ben. İnternete geliyorum. Buradan özellikler diyoruz. Altta TCP/IP protokolü 4 var. Sürüm 4. Bunu açacağız. Şu IP'leri kullan diyeceğiz. Bizim switch'imizin IP'si, varsayılan IP'si 1.254 olduğu için bilgisayar bir IP vermeden switch'e bağlantı yapamıyoruz. 254 haricinde herhangi bir IP vererek switch'e bağlanabiliriz. Gördüğünüz gibi bağlantı yok diyor. Şimdi gelecek cihazımız. Cihazın varsayılan kullanıcı adı Cisco. Şifresi de Cisco. Bunu girdikten sonra şifre değiştirmemizi isteyecek bizden. Evet, geldi. Eski şifremiz Cisco'ydu. Yeni şifremizi yazıyoruz. Yeni şifremizi aldı. Şimdi burada öncelikle dikkat etmemiz gereken kısmı, Cisco switchlerde ön bellek var. Bir de ana bellek var. Ön bellekte bütün yaptığımız anlık işlemlerin hepsini ön bellekte tutar. Mesela şifre değiştirdik. Bu gibi işlemler ya da işte VLAN yaptık. VLAN üzerindeki herhangi bir portu atadık VLAN'a. Bunların hepsi ön bellekte yapılır. Şuradaki save ışığını yanıp söndüğünü görürsünüz zaten. Buna bastığım zaman asıl hafızaya almış olacak. Bu önemli. Yaptığınız neredeyse her adımda save'lerseniz sizin için daha mantıklı, daha kolay olur. En azından yaptığınız işlemler silinmez. Tabii ki bütün işlemleri yaptıktan sonra da save'leyebilirsiniz. Normalde save'lediğinizde başka save butonuna tıkladığınız zaman başka bir menü geliyor. Oradan OK'ye basıp ondan sonra devam etmeniz gerekiyor. Ama benim save'e basmam buradaki kayıtların hepsini almasını sağladı. Şimdi arkadaşlar SSH servisini açarak PuTTY yardımıyla ben herhangi bir kodlarımı girerek switch'i yapılandırabilirim. O yüzden ben de onu yapacağım. SSH servisini açacağım. Bu SSH servisi normal serial portla, serial kabloyla bağlanmış gibi bir ara bağlantı sağlıyor aslında. Browser üzerinden yapmıyorsunuz. Browser üzerinden yapmak da aslında olabilir ama her portu teker teker yapmanız gerekiyor. Herhangi bir yanlışlık yapmanız da daha kolay oluyor ve daha çok zaman alıyor. O yüzden kod kullanmanız daha mantıklı. Şimdi onun SSH servisini açabilmek için security kısmına geliyoruz. Buradan TCP UDP servisine geliyoruz. Burada SSH servisini görebilirsiniz arkadaşlar. Şunu açıyoruz. Alta gelecek. Geldi. Şimdi SSH servisinde TCP protokolü var. Bir de 6 protokol var. Biz TCP protokolünü kullanıyoruz. Portu da 22. Bunu PuTTY kullanırken zaten göreceksiniz. Hani 22 numaralı portu kullan diyecek. Açtıktan sonra apply dedik. Bakın bunu ön belleğe aldı. Şurada yine save ışığı yanıp sönüyor. Ben bir de
kullanıcı ve şifre oluşturacağım ki SSH servisine bağlanırken onu kullanabileyim. Onu yapmak için de Administration sekmesini tıklıyoruz. User Accounts var. Onu açtıktan sonra Edit'i tıklayınca bize yeni kullanıcı oluşturma kısmını açıyor. Burada yeni kullanıcım benim BT olsun. Şifrem de OK'ye bastım. Apply dedim. Kaydetti. Bunu verdikten sonra aslında bizim burada işlemimiz bitti ama şurada Save kısmını tıklamam gerekiyor ki ön bellekteki hafızayı ana belleğe alsın. Evet, sağ altta gördüğünüz gibi aldı. Kaydetti. Şimdi bizim buradaki bu yapılandırma işlemimiz tamam. Geri kalan PuTTY'ye geçeceğiz. PuTTY yazılımı da bu. Yeni gören arkadaşlar için. Onu da internete indirebilirsiniz arkadaşlar. PuTTY download dediğinizde zaten direkt linkler çıkıyor. Bunu yapmadan önce aslına bakarsanız bir de IP'sini değiştirirsek switch'in. Yani default modda kalmasın ki, default IP'de kalmasın ki biz yarın bir gün başka bir switch bağladığımızda da IP unutursak birbirine çakışıp da sistemde sorun yaratmasın diye. Hem de güvenlik açısından da önemli. Bu IP değiştirme kısmında IP configuration var burada. IP configuration'dan IPv4 interface'e geldiğinizde IP'yi görebilirsiniz burada. Cihazın default IP'si. Ben buna add dediğim zaman gelen menüde buradan portu seçersek eğer port üzerinde göreceğiniz şuradan hemen göstereyim size. Buradan hangi portu IP'sini değiştirmemi istiyor diye soruyor bize. Yani biz buradan herhangi bir portun IP'sini de değiştirebiliriz. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz diyoruz ki VLAN üzerinde olan bütün portları değiştir. Yani VLAN 1 üzerinde olan bütün portlar ne demek? Şuradaki bütün portların hepsi VLAN 1'de. Bütün portları hangisine takarsam takayım benim belirlediğim IP hepsinde geçerli olmuş olsun diyoruz. Eski IP'ler silinmiş olsun diyoruz aslında. Bunu yapmış oluyoruz. Buradan statiği seçeceğiz ki şifre IP girebilelim. Şimdi statiği seçtik. IP'mizi belirleyelim. Hatta 8'li bloktan bir IP vereyim ben. 8.48 olsun. Network mask'de 255, 255, 255, 0 olsun. Tabi buna apply deyince switch'ten bağlantımız gitmiş olacak, kopacak. Tekrardan 8'li bloktan bir IP vermek gerekiyor. O gelene kadar biz de onu yapalım. Yine Ethernet'e giriyoruz. Özellikler diyeceğiz. Şu en altta internet protokolü sürümü 4. 1'i 8'i yapmamız yeterli olacak. Şimdi bakalım 8.48 diyeceğiz. Evet geldi. Kullanıcı adımız Cisco'ydu. Şifremizi de kendimiz belirlemiştik. Geldi. Şimdi bunu bir tekrardan ön bellekten bir ana belleğe alalım. Aldık. O da bitti. Şimdi PuTTY uygulamamızı açabiliriz tekrardan. Yazmaya devam edelim. 192, 168, 8.48. Gördüğünüz gibi port da 22. Open dediğim zaman uyarım gelecek. Güvenlik uyarısı bu. Kabul ediyor musunuz diyor. Evet diyorum ben. Şimdi burada username'imizi biz kendimiz oluşturmuştuk. BT demiştik. Şifresini de kendimiz belirlemiştik. Şifreye giriyorum. Geldi. Switch'e bağlandık. Switch'in adını görebilirsiniz burada. Switch 14B012. Şurada da aynı şekilde. Switch B14 Switch 14B012 diye. Şimdi PuTTY'den devam edelim biz artık. Öncelikle yapmak istediğim şey benim switch'in adını değiştirelim ki daha sonrasında ben sistemden kontrol ettiğimde bu switch'in nerede olduğunu ya da hangisinde olduğunu bileyim. Karışıklık olmasın diye. Onun için de config moda geçmemiz gerekiyor. Cihazın ayarını değiştirebileceğimiz bir mod. Onun da komutu config terminaldir aslında. Uzunca yazmanıza gerek yok. Conf t boşluk t yapsanız da kabul ederdi. Ya da conf yazdıktan sonra klavyeden tab tuşuna bastığınızda kendisi tamamlayacaktır. Şu anda config modda olduğu için yapmıyor. Şöyle göstereyim size.
CTRL-Z'ye bastığım zaman geri gelmiş olduk. Tekrardan en başa gelmiş olduk. Burada John Tab tuşuna bastığımda configure diye kendisi yazıyor. Ter yazımda da terminali kendisi yazdı. Enter'a basmadı. Moda girdi. Şimdi burada cihazın adını değiştirme komutumuz hostname. Hostname'i ne yapalım biz? Zemin kat diyelim. Enter'a bastığım zaman gördüğünüz gibi zemin kat olarak değiştirdi. 14.1.0.12 yazıyordu. Artık zemin kat yazıyor. Hatta bunu browser'da da görebiliriz. Şu sayfayı yenilediğimiz zaman şurası aynen zemin kat olarak değişti. Tabii bizim işimize yaramayacak o kısmı da olsun, görmüş olun diye. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim yapmamız gereken şurada da gördüğünüz gibi şu VLAN'ları oluşturmak. Ben bunları oluşturacağım ama bunun yanında ekstra birkaç tane daha fazladan VLAN oluşturacağım. Onun sebebi de yedekli VLAN'larım olsun. Çünkü benim bulunduğum lokasyonda 40'tan fazla Cisco switch var. Yarın bir gün herhangi bir VLAN yapılandırması yapmak istediğim zaman her birine teker teker VLAN girmek yerine halihazırda bulunan VLAN'ı kullanabileceğim. Onun için de config moddayken VLAN oluşturmak istiyorsak eğer config modda VLAN yazıp taba bastığımda kendisi tamamladı. VLAN 101 dediğim zaman 101 numaralı bir VLAN oluşturdu. Bir de 201 adlı bir VLAN oluşturayım. Şimdi bunu oluşturduktan sonra CTRL-Z'ye basıyorum. En başa döndük. SH VLAN komutunu kullandığım zaman bana oluşturduğum VLAN'ların tablosunu çıkartıyor. Gördüğünüz gibi 101 VLAN'ını oluşturdu. Bir de 201 oluşturdu. Şurada bir VLAN'ı zaten kendisi default gelmişti. Hatta en başta cihaza IP verirken de söylemiştim size. Bütün portlar default VLAN'da geliyor. Biz bunu zaten değiştireceğiz dedik. Herhangi bir portunu herhangi bir VLAN'a alacağız. Şimdi devam edelim. Birkaç tane daha VLAN oluşturmam gerekiyor. Tekrardan config moda gireyim ben. Config moddayız şimdi. 201'i oluşturmuştuk. 301 oluşturacağız. VLAN 301, VLAN 401, VLAN 501, VLAN 601, VLAN 602, yanlış yazdık. VLAN 602, VLAN 602 ve 900 oluşturalım. Yeterli olacak. En başa geleyim. SH VLAN diyeyim ve bakayım. Gördüğünüz gibi VLAN'lar oluştu. Şimdi bizim yapmamız gereken de bu sefer de şuradaki portta, yani switch'in şu portlarını gerekli VLAN'lara atamak. Normalde eski tarz Cisco switch'lerde bunlar farklı Cisco switch'lerde bunlar Fast Ethernet port olarak geliyor olabilir. Benimkiler hepsi gigabit port olduğu için ayarı yaparken de gigabit diye yazacağım ben. Ama siz onu fast olarak kullanabilirsiniz. Yani sizin switch'in portları neyse ona göre kullanmanız gerekiyor. Burada gigabit'in yazdığını görebilirsiniz. Şimdi bunu yapmak için de interface komutunu kullanacağız. Tabii ilk önce config moda girmemiz gerekiyor. Şimdi interface moduna geldik. Range komutu da herhangi bir portu değil de iki tane ya birden fazla portu seçmek istiyorsak range komutunu kullanmamız gerekiyor. Range hangi portu kullanacağız onu söyleyeyim ben. Atıyorum gigabit portun birinci ve ikinci portunu seç dedim. Şu anda onu seçtik. Bunun içerisinde işlem yapmaya başlayacağız. İşlem yapmak için de switch port komutunu kullanıyoruz. Switch port mod access diyeceğiz. Switch port mod access dememizin sebebi güvenlik açığı olmasın diye. Yarın bir gün bu hackerların kullandıkları programlar var. O programlarla bu sorun yaşamayalım diye. Kırılmasın ya da sisteme sızılmasın diye bu komutu kullanıyoruz. Bu da bir önlem aslında. Bunu yaptıktan sonra switch port access VLAN diyeceğim. Biz ne demiştik? 1 ve 2'yi şurada 1 ve 2'yi 501'e atacağız demiştik.
VLAN 501 dedik. Zaten oluşturmuştuk. 501'i yazıp Enter'a bastıktan sonra VLAN 1'e atmış olduk. Şimdi devam edelim. Devam etmeden önce hatta bir göstereyim size atıp atmadığını. SH VLAN diyeceğim tekrardan. Gördüğünüz gibi geldi. Daha öncesinden şurada 1'den 28'e kadar birli VLAN'daydı. Şimdi 1'den 2'ye kadar 501'de, 3'ten 28'e kadar olanı birli VLAN'da duruyor. Devam edip diğerlerini de atacağız. Aynı şekilde config diyeceğiz. Config moda geçeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Interface komutunu kullanacağız yine. Interface. Bu sefer sadece bir portu 501'e atacağım için 13 ve 14'e atacağız. Gerçi range kullanalım diye. Range gigabit portun 13, 14 numaralı portlarını al. Switch port mod access diyelim. Yine güvenlik açığını unutmayalım. Switch port access VLAN. Bu da 501'deydi. Yani 13 ve 14'ü de 501'e aktarmış oldu. Yani yaptığımız işlem üst ikisini, alt ikisini 501'e at dedik, attı. Şimdi bir exit deyip bir geriye geldik. Yani burada yapmış olduğumuz config'de 13 ve 14'ün içine girmiştik. 13 ve 14'ü VLAN 501'e atmıştık. Şimdi if range'in içerisinde olduğunu da görebilirsiniz. Config'deyken şu komutu yazımda o range'in içerisine girdik. Şu iki portun içerisine girmiş olduk. Bir exit dediğimiz zaman da eksi de işe yarıyor. Bir geriye gelmiş oldu. Şimdi yine interface diyeceğiz. Range diyeceğiz. Gigabit portları hangilerini alacağız? 4 ve 7'yi alalım. 4 ve 7 diyelim. Burada aslında bakarsanız 4'ü alıyor ve 7'yi de alıyor. Arasındakileri de alıyor. 4, 5, 6, 7. portları almış olduk. Enter'a bastığında o portların içerisindeyiz. Yine switch port mod access diyelim. Switch port access VLAN 4 ve 7 bizim hangisindeydi? 4 ve 7 401'de VLAN 401 diyeceğiz. Bunu da aldık. Bir geri geleceğiz. Tekrardan interface diyelim. Range 16 ve 18'i seçeceğiz. Gigabit portlarının 16 18 arasındaki portları seç. Switch port mod switch portların modunu access yap. Switch port access. Bunları şu VLAN'a aktar diyeceğiz. Hangisine? 401'e. 16 19'u 401'e aktarıyoruz. Pardon, 16 18'i 401'e aktarıyoruz. Bunu da aktardık. Bir geri geleceğiz. Şimdi 16 ve 18'i de aktardık. Şimdi diğerlerine devam edelim. Interface range gigabit portlarının 9 ve 11 dahil arasını seç. Switch port modunu access yap. Switch port access. Bunları da şu VLAN'a aktar diyeceğiz. Hangi VLAN'a aktaracağız? 9 ve 11'i 301 numaralı VLAN'a aktaracağız. Bunu da aktardık. Bir geri geleceğiz. Yanlış yazdık. Sorun değil. Bir geri geldik. Şimdi interface diyelim. Yine range gigabit portun 21 ve 22 numaralı portlarını al. Access switch portunun modunu access yap. Bunları da 301 VLAN'ına aktar dedim. Geri geldiğimde artık bu işlemimiz bitti. Hatta bir geri daha çıkalım. SH VLAN diyelim. Şimdi VLAN'larımız geldi. Gördüğünüz gibi 3. 8, 12, 15, 19, 20, 23, 28
birinci VLAN'da kaldı. 8 numaralı IP bloğunda kaldı bunlar. Geri kalanları da ne yaptık biz? 9 ve 11, 21 ve 22'yi 301 numaralı porta aktardık. Yani şunları şu VLAN'a aktardık. 4 ve 7, 16 ve 18'i 401'e aktardık. 1 ve 2, 13 ve 14'ü de 501'e aktardık. Ben şurada bir portumuz bence eksik kaldı. Şu portu da 401 numaralı VLAN'a aktarmamız gerekiyor. Onu da aktaralım hemen. Şuraya geldik. Config moda gireceğiz tekrardan. Conf tr diye verdik. Şimdi interface range'i seçmemize gerek yok. Artık zaten tek bir tane port aktaracağız. Gigabit Ethernet portunu 19 numaralı Gigabit Ethernet portunu switch port modunu access yap dedik. Switch portun access'i de VLAN'ı hangi VLAN'a aktaracağız? 19'da 401'e aktaralım. And diyelim. İşlemimizi bitirmiş olalım. Mesaj VLAN dediğimiz zaman da bize gelmiş olacak. 4 ve 7'yi de 16 ve 19'da 401'e aktardık. 1 ve 2, 13 ve 14'ü de 501'e aktardık. Burada aslında ne demiş oluyoruz? Diyoruz ki trunk yaptıktan sonra daha iyi anlayacağız aslında ama 25 ve 26 numaralı porttan gelen VLAN'lar 301, 401 ve 501 VLAN'larını al arkadaşım şuradaki portlara aktar. 301'i buraya aktar, 401'i buraya aktar, 501'i de şuraya aktar demiş oluyoruz. Benim 501'in içerisinde atıyorum 1.1 numaralı bir IP varsa 501 artık hangi cihazı takarsam takayım o IP bloğundaki IP'yi almış olacak. Dolayısıyla artık birbirleriyle haberleşmeye başlayacaklar. Şimdi bizim yapmamız gereken bir tek şey 25 ve 26'yı da trunk yapmak. Onu da nasıl yapıyoruz? Yine config moda gireceğiz. Interface range kullanalım yine. 25 ve 26'yı seçelim. Gigabit portlarının Gigabit Ethernet'in 25'i ve 26'sını seç. Bunları modunu trunk yap diyorum. Yani bunu yaptıktan sonra yine end diyeceğim ve şuradan size hemen göstereyim. Tabii bu arada cihazımız uzun süre beklediği için şifremize girelim hemen. Şimdi biz bunları yaptık ama ön bellekte duruyor bu arada. Cihaz elektrik gitse ya da ben fişini çekmiş olsaydım cihazda yaptığım bütün ayarların hepsi gitmiş olacaktı. Ön bellekte duruyor tabi. Şimdi size onu göstereyim ben. Yaptığımız işlemler aslında burada. Şu VLAN Management'ın içerisinde işlem yaptık biz kodlarla. VLAN Management'ın içerisinde VLAN Settings'e geldiğinizde bizim oluşturduğumuz VLAN ID'lerini buradan görebilirsiniz. 101'den 900'e kadar oluşturmuştuk. Port to VLAN'a tıkladığınız zaman da hangi VLAN'da hangi portlar kullanılıyor onu görmüş olacağız. Şimdi 1'e baktığımız zaman bir ID'li default VLAN'ımızda bizim antag olanları görebilirsiniz. Mesela 8'i data kablomuzu çıkarıp 8'e bağlasak 8'li IP bloğundan bir IP almış olacağız. Atıyorum 12'ye taksak 8'li IP bloğundan bir IP almış olacağız. Diyelim ki 301'de de 8'li bir IP bloğu değil de 10'lu IP bloğu var. 301'deki hangi porta taksak çalışacak? 10. porta taktığımızda 10'lu bloktan bir IP almaya başlayacak cihazımız. Yani cihazımdan kastım bilgisayar ya da telefon, IP kamera, access point. Bunların hepsi bu belirlemiş olduğum VLAN içerisindeki IP'leri almış olacak. Bu şekilde bir de alt tarafta da 25 ve 26. portları da biz trunk yapmıştık gördüğünüz gibi. Şurada trunk bunlar. Bunlar da buraya verileri göndereceğini
gösteriyor bize. Bizim buradaki işlemlerimiz bitti. Şimdi biz bunu bir de kaydedelim ki ana belleğe almış olsun. İşlemlerimizi bitirmiş olalım. Ana belleğe kaydetmek komutu da kolay. WR Rize yazarsanız kaydetme işlemi için başlayacak. Burada sorduğu soru zaten bizim bir kayıtlı dosyamız var. Onun üzerine kaydedelim mi diye soruyor. Yes diyeceğiz. Y harfine bastığımızda kaydetmeye başlayacak. Evet, onu da kaydetti. Complete successful diyor. Gördüğünüz gibi browser'da da kaydettiğini gösterdi. Artık bizim cihazımızın elektriğini kessek de bu ayarlar sabit kalacak. Şimdi bundan sonraki aşamada cihazımızı sökeceğiz. Götürüp kabine tekrardan bağlayacağız. Keystone'larımızdan çıkan kabloları da yerlerine bağladığımız zaman doğru şekilde çalışmaya başlayacaklar.